İnsanoğlunun çok sevdiği sorulardan birisidir. Evrende yalnız mıyız sorusu. Uzayda bizden başka hayatın var olup olmadığını sorgulayan bu soruyu oldum olası hep komik bulmuşumdur. Nihayetinde kendi gezegeni içerisinde yer alan koskoca bir kıtayı bile yaklaşık 500 küsür yıl önce keşfedebilmiş insanlardan bahsediyoruz. Öyle ki bu insanların günümüzde bile okyanusların çok büyük bir kısmı içinde yaşayan canlılar hakkında hiçbir fikri yok. Ama tüm evreni sorgulayabilecek kadar büyük bir kibir içerisindeler. Bu kadar muazzam büyüklükte bir evrende insanın yalnız olabileceği ihtimalini düşünmesi bile tam manasıyla egosundan başka bir şey göstermez. Aslında bu durum bağırsaklarınızda yaşayan tek bir bakterinin acaba bağırsak dışında da hayat var mıdır diye sormasına benzer. Yalnız değiliz sevgili insanoğlu. Hem dışımızdaki evrende hem de kendi içimizdeki evrende. Konuşmamın girişi sizleri yanıltmasın. Bugün ele alacağımız mesele diğer gezegenler ve buradaki olası yaşam formları değil. İnsan denen canlının kendisini tüm canlılık aleminin merkezine yerleştirme çabasını ve merkezde olduğunu sandığı için her olayı kendi perspektifinden yorumlama yanılgısını konuşacağız. Oysa mikroorganizmalardan tutun birçok bitki türlerine kadar ilkel olarak adlandırdığımız pek çok yaşam formu insanlık yokken bu topraklar üzerinde varlıklarını sürdürüyorlardı. Muhtemelen bizler yok olduktan sonra da bu topraklarda yaşamaya devam edecekler. Zira bakmayın onlara ilkel dememize, aslında yeri geldiğinde oldukça zeki olabilmekteler. Gelin ne demek istediğimizi birkaç örnekle anlatalım. Mesela burada gördüğünüz bir buğday bitkisi, neticede toprağa bağımlı halde yaşayan bu basit ot parçasının mükemmel insan üzerine nasıl bir etkisi olabilir ki? Karşınızdakini asla küçümsemeyin. Belki de gördüğünüz bu basit bitki tüm insanlığın kaderini değiştirdi. Üstelik sadece kendi çıkarları için. Bundan yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar insanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşamaktaydı. Bitki ve hayvanlarla beslenen bu insanların yerleşik bir hayatı ve evleri yoktu. Sürekli hareket halinde olduklarından her yer aslında evleri sayılırdı. Ta ki buğday denen bitkiyle tanışana kadar. Bu yabani bitki bir şekilde ilkel insanın ilgisini çekmişti ama yetiştirmesi oldukça zahmetli gözüküyordu. Bir kere kayalık ve çakıl arazileri sevmediğinden ona uygun zeminler gerekiyordu. İnsanlar bu bitki için tarlalar oluşturup düzenlediler ve çok uzaklardan bu topraklara sular taşıdılar. Buğday denen bitki kendi su ve besinini diğer bitkilerle paylaşmayı sevmediğinden avcı insanlar bir anda tarlalardaki diğer yabani otları ayıklayan insanlara dönüşmüştü. Ama bu da yetmemişti. Bu bitkiyi ne zaman yalnız bıraksalar böceklerden tutun tarla farelerine kadar birçok canlının saldırısına uğruyordu. Demek ki buğdayı korumak da gerekliydi. Hem bakımı hem de koruması o kadar çok zaman almaktaydı ki insanlar bu tarlaların etrafında daha çok vakit geçirmeye ve yerleşim birimleri kurmaya başladı. İşte böyle değişti insanın varoluş hikayesi. İnsanlık tarihine baktığımızda tarım devriminin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu görürüz. Bu devrimi başlatan asıl olayın insan denen mükemmel canlının yabani bir ot parçası olan buğdayı evcilleştirmesi olduğunun altı çizilir. Peki tarih ve biyoloji kitaplarında yer alan bu bilgi ne kadar doğru? Yani tüm bu yaşanılanlara yabani buğdayın evcilleştirilmesi olarak bakmak ne derece uygun? Aslına bakarsanız bu tip yorumlama tam anlamıyla insan merkezli bir bakış açısını yansıtır. Zira bu ilişkide evcilleşen bir canlı varsa emin olabilirsiniz ki o canlı insandır. Evcilleştirmek kelimesi Latince domestikasyondan gelir ve domus eki ev kelimesinden türemiştir. Yani gerçekte olan buğday denen bitkinin tüm hayatı avcı ve toplayıcılıkla geçen insanı kendisiyle daha çok ilgilenmesi için evcilleştirmesidir. Üstelik buğdayın bunu yapmasının tek nedeni kendi evrimsel çıkarıdır. Düşünsenize bundan 10.000 yıl öncesinde sadece Orta Doğu'nun bazı bölgelerine sıkışmış yabani bir otken insanı evcilleştirerek bir anda tüm dünyada yayılım gösterdi. 10.000 yıl öncesinde tek bir buğday başağının bile yetişmediği Kuzey Amerika'da bugün buğdaylar için yüzlerce kilometrelik yaşam alanı tarlalar oluşturulmuştu. Hayatta kalma ve üremenin evrimsel başarının en önemli iki çıktısı olduğunu kabul edersek buğday her iki noktada da mükemmel bir iş çıkarmıştı. Açıkçası buğday bitkisinin insan denen egolu canlıya çaktırmadan gerçekleştirdiği bu devrimin detaylarını merak edenler Harari'nin meseleyi oldukça güzel özetlediği
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens adlı kitabına göz atabilirler. İnsan tarafından ilkel yaşam formları olarak adlandırılan bu canlıların gerektiğinde insanı nasıl kullanabileceği ile ilgili çok fazla örnek bulunmakta. Bunlardan biri de kuduz dediğimiz durumdur. Rabies virüsü ısırma ve salya ile bulaşır ve memeliler için ölümcüldür. Vücuda giren virüsün yaptığı ilk iş içinde çoğalmakta olduğu canlının merkezi sinir sistemine gitmek olacaktır. Çünkü rabies virüsü hızlıca bir şey yapmazsa kendisi de ölümüne neden olan bu canlıyla birlikte ölecektir. Bunun farkında olan virüs beyinde, özellikle de limbik sistem üzerinde bir takım etkiler göstererek içinde yaşadığı canlıyı oldukça agresif ve saldırgan hale getirir. Deyim yerindeyse virüs tarafından kışkırtılan bu canlı bir başka canlıya saldırıp ısırdığında salyasında çoktan hazır durumda bekleyen virüsler için artık yeni bir vücuda geçiş söz konusudur ve bu durum kendini tekrarlayıp devam eder. Aslında benzer bir durum basit bir grip virüsü için de geçerlidir. Sadece onun yöntemi daha az zararlıdır. Grip olduğunuzda niye sürekli burnunuz akar ve hapşırırsınız? Yani virüsün buradaki amacı ne olabilir ki? Dur, ben şu adamın sümüğünün akmasına neden olayım da çevresine iyice rezil olsun mu demek ister. Aslına bakarsanız birçok virüste olduğu gibi bu virüsün felsefesi de çoğalmak, yayılmak ve yok etmek üzerine kuruludur. O nedenle vücudunuzda yeterli sayıya ulaştığında diğer insanlara bulaşabileceği en temel mekanizmaları harekete geçirmeye başlar. Vücudunuzdaki bazı salgıları artırır ve bu salgılarla beraber dış dünyada kendisine hedef olabilecek yeni vücutlar arar. Hapşırmak bir virüsün mühendislik harikasıdır. Adeta sizin ağzınızı bir fırlatma rampası olarak kullanır. Düşünsenize burnunuzda öyle bir kaşıntı ve hissiyat yaratır ki virüs için ışık hızı sayılabilecek kadar yüksek bir hızla kendisini etrafa fırlatmanızı sağlar. Yani sizin için ilkel olan bu canlı kendi kirli emelleri için vücudunuzu çok rahat kullanabilir. Aslına bakarsanız en ilkel görünümlü mikroorganizmaların bile biz mükemmel insanları günlük sıradan hayatta nasıl etkilediğiyle ilgili çok fazla örnek bulunmakta. Bu örnekleri ve konunun detayını merak edenler vücudumuzun derin güçleri olan mikrobiyota meselesine bir göz atabilirler. Sonuç olarak insan her ne kadar kendisini canlılığın merkezine koysa da yaşam dediğimiz muazzam çeşitlilikteki ağacın binlerce dallarından birisidir sadece. Sahip olduğu tüm varoluş hikayesi de zaman kavramı açısından oldukça uzun bir tarihe sahip gezegenimizin sadece minicik bir anına denk gelmekte.